Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere battaniyelerden hırkalara varana kadar yapabileceğiniz, paspaslara varana kadar yapabileceğiniz bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak olacak. Umarım sever ve beğenirsiniz. Yapımı gayet kolay olan bir model, bir çalışma arkadaşlarım. Şöyle yakından göstereyim. Motifli gibi duruyor ancak motifleri bu yerleri yaptıktan sonra hemen üzerine yaparak tamamlayacağız modelimizi. Modelimi yaparken Elite Baby Nakon'un şu şekilde iplerini kullandım. Şu renklerini kullandım. Dilediğiniz her türlü renklerle yapabilirsiniz arkadaşlarım. Tığ olarak ise 2,5 milim tığ kullandım. Elim biraz gevşek olduğu için eliniz daha sıkıysa 3 milim tığlarda kullanabilirsiniz. Yani eliniz hangisinde rahat ederse onunla yapın derim arkadaşlar. Şimdi ilk başlarken şu şekilde alıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Üzerine alıyorum arkadaşlar. Zincir çekerek başlamayıp direkt ikili trabzanlar yaparak başlayacağız. Şimdi üzerine aldıktan sonra hemen birini bakın buradan giriş yaptıktan sonra şu şekilde 1, 2. Sonra tekrar üzerine alıyorum ve şu şekilde tutuyorum. Giriş yaptım. Altından bir tane zincir çeker gibi yapıyorum. Ondan sonra ikili trabzanımı yapıyorum. Ne büyüklükte yapacaksanız arkadaşlarım bunu, yani bir battaniye ise bir hırkaysa hırkanın alt kısımlarına, özellikle hırkaların alt kısımlarına çok güzel durur arkadaşlar. Ayrıca atkı yapabilirsiniz, atkılar. Sonra kırlentler yapabilirsiniz. Benim aklıma gelenler hani şu anda bunlar. Farklı fikirleri olanlar yorum kısmına yazabilir arkadaşlar. Bakın böyle projemizi oluşturmak için, yani ne yapacaksak onu oluşturmak için bu şekilde ilerliyoruz. Ben modelimde aralarda 3'er tane, bakın ikili trabzanım var. Şöyle bu taraftan tutalım. 3'er tane. Burası şeye geldiği için şöyle 3'er tane bıraktım. Burayı ise, bu çiçekleri ise 10 tane ikili trabzanların üzerine yaptım arkadaşlar. Şimdi böyle devam edelim. Bir miktar yapmamız gerekiyor. Bir tanesini anlatsam yeterli olacaktır. Bir yaprak ve bir çiçek. O yüzden bu şekilde yaparak devam edelim şimdi. Kenarlarda da yine aynı şekilde 3'er tane bıraktım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bu kadar yeterli benim için. 1, 2, 3 zincir çektim. Sonra geri dönüyorum. Bakın burayı atlayıp hemen yanından ikili trabzanlarla gidiyorum diğer tarafa. Sonra tekrar geri döneceğiz. Aynı şekilde ikili trabzanlar yaparak. Tekrar 3 zincir çekip buraya kadar yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlarım. Diğer ipime geçiyorum. Hemen aldım, onu bağlıyorum bu şekilde. Üzerine alıyorum arkadaşlarım. Şu boşluklardan giriş yapıyorum ve çakma sık iğne ile bir sıra yaparken şimdi 3, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 3 tane kenar için ayırdım. Daha fazla ya da daha az da yapabilirsiniz. Ben 3 tane yeterli olarak görüyorum. 1, 2, 3 tane yaptık. 2, 4, 5 tane de devam ettim. Bundan sonra buraya 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan giriş yapıyorum. Bu şekilde kaydırma ile bağlıyorum.
Sonra çeviriyorum ve bu yuvaya 10 tane 1 2 sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi 10'uncuya geldim. 10'uncuyu da buradan yine alıyorum, bakın bu şekilde ve bağlıyorum. Şimdi buradan ise şu ilkinin içerisinden giriş yapıyorum. Kaydırma ile bağlıyorum. Üzerine alıp şimdi buradan devam edeceğiz. Buraya 1 2 3 4 tane bu çiçeğimi yapacağım yer için 3 tane araya 1 2 3. Şimdi 4 tane daha devam ediyorum. 1 2 3 4. 5.'yi de yapıyorum arkadaşlar ve yine 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Yine aynı şekilde birleştiriyorum. Bu şekilde çevirdim. Buraya 10 tane sık iğne ile dolduruyorum. Yine devam edip çakma sık iğnelerle burayı tamamlıyorum arkadaşlar. Yine aradaki bu sayı 4 tane bu taraf için, 4 tane diğer taraf, 5.'yi aynı işlemi uygulayıp araya da 3 tane aralarda da bırakarak devam edeceğiz. Yani devam ediyor olsaydık o şekilde yapacaktık. Şimdi bunu buradan artık kesebilirim. Bu ipimizde şu anlık işimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi daha sonra buraya geliyorum ve bu tepe kısmından giriş yapıyorum. Bu şekilde buraya bağlıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıp her birinin arasından giriş yaparak, bakın şuralardan giriş yaparak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bakın şu aralardan giriş yaparak alıyorum. Bu yapmış olduğumuz yerin içerisinden girdim. Bu şekilde buraya bir tane daha yapıyorum ve devam ediyorum. Üç zincir çektim, geri dönüyorum ve yine ikili trabzanlarla bu yer yaptığımız yere kadar önce gelelim. Şimdi burada üzerine alıyorum ve bunun tepe noktasından giriş yapıyorum buraya. Sonra arkadaki yapmış olduğum yerden giriş yaptım. Bakın bu şekilde ve buraya bir tane ikili trabzan yapıp diğerine de aynı işlemi uyguluyorum. Geri dönüp bir sıra daha ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar.
Evet, bir sıra daha ikili trabzan yaptıktan sonra alt zemin kısmını tamamlamış olduk. Şimdi yine devam edecek arkadaşlarım bu. Yine ikili trabzanlar şeklinde, bakın şu alttaki gibi bir üstteki yeri de yapmak için, yani burayı da yapmak için aynı şekilde devam edeceğiz. Bunların yerleri hiç değişmeyecek. Sadece üzerine yaptığımız çiçek ve yaprak şeylerinin yerleri değişecek. Bu kadar arkadaşlar alt kısmı. Şimdi hemen çiçeği yapmaya başlayalım. Şöyle buraya şimdi şu yapmış olduğumuz 10 tane sık iğnenin ilkinin içerisinden girdim, bir tanesinin, hangisi olursa olsun fark etmiyor. Şöyle bir miktar tutundum. Önce 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum. Aynı yere giriş yapıyorum. Bakın. Aynı yere bir miktar yükseliyorum. Sonra 1, bunu çekiyorum. 2 ve 3. 3 defa da çekiyorum. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve geliyorum, bakın şuradan giriş yapıyorum. Kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Daha sonra da bunu böyle herhangi bir yerine, yani böyle bir, mesela bunun yeri buraya daha güzel olacak. Hemen şuradan giriş yapıyorum ve alttaki yapmış olduğum zemine bunu tutunuyorum arkadaşlar. Sonra 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şöyle yaptıktan sonra yine aynı yere, aynı sık iğnenin içerisine giriş yapıyorum. Kaydırma ile bağlıyorum buraya. Bir yana geçiyorum. Bir yana. Şu şekilde yaptım. Yine 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Üzerine alıyorum. Aynı yerin içerisine tekrar az önce yaptığımız işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Ve buraya bağladım. Sonra da geliyorum. Bundan çok fazla uzak olmayacak şekilde hemen şöyle uygun bir yerden alttan tutunuyorum arkadaşlar, bu şekilde ve kaydırma ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip aşağıya iniyorum. Bu yuvaya giriş yapıyorum, yine kaydırma ile giriş bağlıyorum burayı. Sonra bir yana geçip aynı şekilde devam ediyoruz. Yapraklarını çiçeğimizin bu şekilde yapacağız. Bunu da hemen yanına bağlayalım. Böyle 10 tane çiçeğimizin yaprağını yapıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ekleyerek tamamlıyoruz bu çiçek kısmını. Sanırım burası anlaşılmıştır arkadaşlarım. Şimdi yaprak kısmına geçelim. Buradan giriş yaptım. Bu şekilde. Sonra bir miktar yükseliyorum. Üzerine alıyorum. Aynı yerden bir daha giriş yapıyorum. Bu şekilde. Diğer ipimi de alttan götüreceğim. Üzerine alıyorum. Bu birinci yerim. Şöyle ikinci yerimden giriş yaptım. 3, 4 ve 5. 5 tane bu şekilde topluyorum arkadaşlar. Tığıma ve şimdi ikişer ikişer çekerken 1, 2, üçüncüyü de çektim ve hemen arkasından şöyle tutarak buraya bunu ekliyorum önce ve daha sonra 2 2 yine çekerek buraya geliyorum. Sondaki yerimiz üçlü oluyor. Sonra şu şekilde tuttum, buradan çeviriyorum ve yine arkadaşlar bu tarafa doğru bu defa toplamaya başlıyorum. Buralardan giriş yaparak 1,
2 3 4 ve sonuncuyu da buradan yine giriş yaptım ve topladım. Şimdi yine 1 2 ve 3 tane yaptıktan sonra şöyle tutuyorum. Bunun hemen denk gelecek yerine fazla sıkıp kasma yapmayacak bir şekilde şöyle kaydırma ile bağlıyorum buraya. Sonra devam ediyorum 2 2 çekmeye. Sonuncu 3 çekeceğiz. Şu şekilde. Sonra şöyle çevirelim. 1 2 3 tane zincir çektik ve hemen bu birleşim yerinden giriş yapıyorum. Buraya kaydırma ile bağlıyorum. Daha sonra bunu da bu arka kısmına, bunun geleceği yer kısmına, bakın şu şekilde bunun içinden de geçirerek buradan da bağlıyorum arkadaşlar. Yine kaydırma ile bağlıyoruz. Sonra bir tane zincir çekip sabitleyip kestim ve bu ipimi de şu şekilde arkadan içine çekiyorum, görünmeyecek bir şekilde. Ve bakın yaprağımızda tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Artık bu fazlalıkları şöyle arkalara gizleyerek görünmemesini sağlarsınız. Evet, bakın böyle bir güzellik, şurada göstereyim, ortaya çıkmış oluyor. Şöyle devamında bakın yer değiştirdim sadece. Yine çizgi üzerinde yaptığımız bu işlemler aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Sadece yaprakların ve çiçeklerin yerlerini değiştirirseniz daha böyle farklı bir görünüm ortaya çıkar. Böyle bir güzellik yapmış olursunuz. Umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Kenar kısmını da dilediğiniz her şekilde çevirebilirsiniz. Ben bunu şöyle bu ipimle devam ederek göstereyim bir miktar. Çünkü şey değil arkadaşlarım, yani bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Şu şekilde yine çakma trabzanlarla farklı bir renk kullandım orada ama olsun, fark etmez. Önce etrafını bu şekilde çevirdim. Daha sonra birazcık böyle şey katsın diye üzerine aldım. Geri dönerek şöyle ters sık iğne tekniğiyle çevirdim arkadaşlar bir sıra. Bunu da göstermiş olalım. Evet, modelimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.